Mont Saint-Michel'deyim. Dünyanın belki de en büyülü yerlerinden biri. Arkamda gördüğünüz bir dağ şeklinde. Etrafı sanki çöl gibi, ancak 1-2 saat içerisinde bu gördüğünüz bütün bölge sularla kaplanacak ve burası adaya dönüşecek. Şu anda gelgit olayına şahit oluyoruz. Su Saint-Michel'in içine kadar girdi. Saint-Michel'in karayla bağlantısı kesilmek üzere. Uzaklarda, ayağını bastığın yerin ötelerinde, sarp duvarların üzerinde yükselen bir mabet, düşünsel bir şato, insan aklını zorlayan imgelerin biçimlendirdiği gizemli bir saray, gerçek olmayacak denli, tuhaf ve güzel. Okyanusun ortasındaki bu köyü Fransız yazar Guy de Maupassant böyle anlatıyor. Victor Hugo'nun denizlerin piramidi dediği bu ortaçağ köyünün adı Le Mont Saint-Michel, yani Başmelek Mikail Dağı. Fransa'nın kuzeybatısında Normandiya Bretonya bölgesi sınırında. Bu masalsı diyarın mimarisi ve atmosferi gelenleri içine çekiyor. Adını Mont Saint-Michel Manastırı'ndan alan granit kayanın üzerine inşa edilen köyde bugün sadece 28 kişi yaşıyor. Dünyanın 8. harikası olarak da adlandırılan bu köy, bazı eserler için ilham kaynağı oldu. Örneğin Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü'nde Gondor'un başkenti Minas Tirith, Mont Saint-Michel'den esinlendi. 2 saatten 6 saate kadar yürüyüş turlarına katılarak bölgeyi gezebilirsiniz. Tur rehberimiz Jack bu adanın neden özel olduğunu anlatıyor. Qui est un chef-d'œuvre de l'art du Moyen Âge. Voilà les 3 données. Au niveau économique, c'est les touristes. Au niveau religieux, les pèlerins, il y en a encore, hein, et puis l'abbaye, l'architecture. Même si vous venez là, vous dites pas un mot, c'est déjà extraordinaire, c'est déjà magique. Bölgede yaşanan gelgitlerden dolayı ortaya çıkan eşsiz manzara bu köyü diğerlerinden ayıran en büyük özellik. Avrupa'daki en yüksek gelgitler Mont Saint-Michel'de yaşanıyor. Yüksek gelgitlerde deniz kıyıdan 15 kilometre geri çekiliyor ve hızlı bir şekilde yükseliyor. Kıyı boyunca herkes suyun gelmesini bekliyor. Tam şu taraftan ileriden suyun geldiğini göreceğiz. Şu anda gelgit olayına şahit oluyoruz. Normal hızlı bir şekilde geldi. Herkesin buradan ayrılması gerekiyor. Çok kısa sürede bütün adanın etrafını suyla kaplanacak. Tur rehberleri kimse kalmasın diye herkesi uyarıyor. Saat şu anda 19.37, yaklaşık 10 dakika önce arkamda gördüğünüz alan tamamen bir çöl gibiydi. Ancak şu anda dalgaların hızını görebiliyorsunuz, ne kadar hızlı ilerliyor. Tehlikeli bataklıklarla çevrili adanın etrafındaki kımıldayan kumlar dikkat çekiyor. Tur rehberi olmadan bu kumların üzerinde dolaşılması oldukça tehlikeli. Turumuza katılan bir kişi de battığı kumdan çıkmakta hayli zorlandı. Burası Saint-Michel'in girişi. Kaleye benziyor ancak kale değil. Saint-Michel turumuza başlayalım. İnsanlar burada su kuyruğunda. Buradan suyu doldurabiliyorlar ücretsiz bir şekilde. Yılda 3 milyon turistin ziyaret ettiği adada restoranlar, kafeler, hediyelik eşya dükkanları bulunuyor. Hediyelik eşya dükkanında şövalye kıyafetleri ve kılıçlar var. Dik bir yokuşu çıktıktan sonra terasa ulaşıyorsunuz. Bazı turistler gelgiti bu noktadan izliyor.
Buradan geçtiğimiz tekne şu anda sular altında. Mont Saint-Michel'in en güzel manzaralarından birini yakınlardaki Avaranche kasabasından görebilirsiniz. İnanışa göre 708 yılında Başmelek Mikail, Avaranche Piskoposu Saint Hubert'e rüyada göründü ve onun adına bir tapınak inşa etmesini istedi. Kilisenin yapılmasından sonra burası Hristiyanlar için hac merkezi haline geldi. Ziyaret edenleri karşılamak için adanın girişinde bir köy gelişmeye başladı. 11. yüzyılda gelen sayısı arttığı için yapı da büyütüldü. Köyün savaşçı melek Mikail tarafından korunduğuna inanılıyor. Bugün adanın tepesindeki kulenin en uç noktasına kılıçla gökten inen Mikail heykeli konuldu. Fransız devriminin ardından rahipler hapishaneye dönüştürülen manastırı terk etmek zorunda kaldı. Denizlerin Bastili olarak adlandırılan hapishanede 1863 yılına kadar 14.000 mahkum kaldı. 1863'te başta Victor Hugo ve diğer yazar ve sanatçılardan gelen talepler üzerine hapishane kapatıldı. Ertesi yıl yapı restore edildi ve halka açıldı. 1979'da UNESCO, Mont Saint-Michel'i ve Körfezi'ni Dünya İnsanlık Mirası listesine kaydetti. Su Saint Michel'in içine kadar girdi. Dışarı çıkmak için suyun içinden geçmemiz gerekiyor. Evet, herkes şaşkın. Girerken bu şekilde değildi burası. İnsanlar dışarı çıkmak için bu suyu geçmek zorunda. Saat şu anda 9'u 5 geçiyor. Saint Michel'in karayla bağlantısı kesilmek üzere. İnsanlar yavaş yavaş adayı terk etmeye başladı. Kalabalık burada bekliyor. Buradaki az sayıda otelde konaklamak da mümkün. Buranın en meşhur yemeği ise omlet. Sahil boyunca otlayan koyunların sütünden yapılan tuzlu peynirli omletin ilk adresi La Mer Pular. 19. yüzyıl ortalarında adadaki restorasyon işiyle uğraşan mimarın hizmetçisi bir fırıncının oğluyla evlendi ve otelciliğe başladı. O kişinin adı Bayan Pular'dı. Bugün köyün hemen girişindeki bu restoran turistlerin uğrak yerleri arasında. Fiyatlar da peyniri kadar tuzlu. En düşük omlet fiyatı 32 euro. Son olarak Mont Saint-Michel'e nasıl gidebilirsiniz? Paris'ten 3-4 saatlik araç yolculuğu yapabilirsiniz. Ben de bu şekilde gittim. Aracınızı park yerine bıraktıktan sonra ücretsiz otobüslerle 10 dakika içinde Saint-Michel'e ulaşıyorsunuz. Ya da Paris'ten trenle 2 saate Rennes şehrine, oradan da otobüsle Port-au-Son kasabasına gidip buradan yine otobüse biniyorsunuz. Ayrılmadan önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.